Lisedeyken sınıfta bir arkadaşım çok kötü bir şaka yapmıştı. Böyle patlayan bazı oyuncaklar vardı. Onları patlatıp kötü bir koku yaymıştı içeride. O zaman kokunun ağırlığından ben nasıl çalışıyor bu koku nereden geliyor meselesine çok odaklanamamıştım arkadaşlar. Fakat daha sonrasında bunu gözlemleme şansım oldu. Hatta bunun deneyini bile hazırladım sizler için. Bugün kendi şaka malzememizi yapacağız. Çok basit ve sizin de evde yapabileceğiniz malzemelerle birilerini şakalayabileceğiniz bir deneyle karşınızdayım. Beyaz sirke, karbonat, küçük naylon poşet, kilitli büyük naylon poşet. Arkadaşlar burada hazır aldığım sık, çalkala, at yazıyor üzerinde. Bakın böyle oyuncaklar var. Bunların böyle içinde elinize geliyor. Böyle bir kesecik var. Şimdi onları elimle patlatacağım. Bakın şişmeye başladı. Neler olacak? Şişiyor şu anda. Bayağı bir şişti. Neler oluyor? Patlama var mı? Patladı arkadaşlar. Bu ne patlamadı lan? Sen de patla. Ya abi ya. Bakın içinde bir tane küçük kese vardı arkadaşlar. O keseyi sıktım. İçinde onu patlattım. Daha sonra o da kendi içinde ayrıca var olan bir maddeyle etkileşime geçti. İşte deney malzemesi olarak saydığım şeyler aslında bunun içinde mevcut. Bakalım neler varmış bunun içerisinde? Karbonat ve limon suyu var aslında. Yani ne var? Asit ve baz var arkadaşlar. Asit ve bazlar birleştiği zaman ortaya ne çıkabilir? Karbondioksit gazı çıkabilir. Evet, biz de bugün aslında elimizdeki malzemelerle bunu sağlayacağız. Biz sirke kullanıyoruz limon yerine. Şunun içerisine ben şimdi bak, içindeki paketi gördünüz. Bu da benim paketim. Bunun içerisine sirke koyacağım. Ha burada kendisi. Bunun içine de karbonat koyacağım. Tamam mı? Bu sirke ile karbonat birleşecek içeride. Bunun hepsini koyuyorum. Bakın. Doldur. Ne olacak? Karbonat. Karbonat bildiğimiz karbonat. Sirke de bildiğimiz sirke. Şimdi arkadaşlar bayağı da bir sirke karbonat karışımım var. Ben şimdi bunu ağzını kapatabilirdim aslında ama kapatmayacağım. Bunu böyle koyuyorum. Şurayı ve kilitliyorum. Arkadaşlar biz bayağı büyük bir bomba yapıyoruz yalnız, başımıza iş gelmesin. Ne oluyor? Bakın. Ya şurada şu kadarcık şey bizi mahvetti. Biz de daha çok bir şey yaptık. O zaman şöyle aynı sistem arkadaşlar, patlattığımı varsayın. Anam. Patladı. Bir şey oldu mu? Ben görmedim. Arkadaşlar çılgın bir patlama yaşandı. Ya çok mu abarttık acaba ya? Diyeceğim de güzel oldu galiba. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Korkmam ha. Sen mi söylüyorsun? Böyle ani seslerden falan korkmam. Onu gördük biz zaten. Fark ettik hiç. Gördünüz mü? Az evvelki tepkilerimi koy buraya. Az evvelki tepkilerimi gördünüz. Ne kadar sakin olduğumu. Herkes izledi. Ben kendim bir şey söylemiyorum ya. Sakinim de hakikaten korkmam. Bir şey oldu o zaman. Yere eğildiğinizi biz hissettik efendim. Öyle bir şey gördük şimdi. Yere eğilme tabii o biraz şey oldu. Mizansen gereği. Mizansen gereği. O eğilmem gerekiyordu o anda. Yoksa yani korkudan değil. Arkadaş saçmalama, gerçekten korkmadım. Yani Karbonattan korkma. Karbonattan korksak biz soda içmezdik.
Evet. Güzel bir deney, çılgın bir deney arkadaşlar. Tabii ki bize yakışır. Vasfiye yakışır şekilde harika bir deney gerçekleştirdik. Ne oldu? Aslında biraz bahsetmiştik. Sirke ile karbonat birleştiği zaman ortaya karbondioksit gazı çıktı. Karbondioksit gazı sonuçta kapalı bir kabın içerisinde ne oldu? Dedi ki ben artık burada duramam. Beni salın dedi ve kendine bir çıkış yolu buldu. Mesela o lisede, okullarda patlatılan o kötü kokan şey var ya, işte onlar kükürt içeren bileşikler arkadaşlar. Kükürt kendi başına kötü koku yayan bir şey değil, fakat bileşik halinde kötü koku yayılımına, böyle çürük yumurta gibi bir kokuya sebebiyet verebiliyor. Siz olun, onlardan sınıflarda kullanmayın. Bunun içerisine kükürt de eklesen o etkiyi yaratırdı bu arada. Tabii ki bizim öyle bir şeyimiz yok. Şu an herhangi bir koku yok. Siz de bu deneyi evde yapabilirsiniz. Patlama da öyle bir gördüğünüz gibi çevremizdeki hiçbir şeye zarar vermedi aslında. Buraya bu kadar çok şey koyduk. Yine de çok bir zararlı bir durum söz konusu değil. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Malzemeler zaten sirke, karbonat, yani bunlar kendi başına yenebilen şeyler. Dolayısıyla herhangi bir zehir, toksik durumu da söz konusu değil. Hani evdekilerle mutfağı kirlettiğin gibilerinden bir tartışma yaşanır, evden atılırsınız, gönderilen, şaka yapıyorum. Öyle bir şey olmaz da hani o benim konum değil sonuçta. Gösterdim ben sadece. Bu arada sevgili dostlar, karbonatın kötü kokuları engellemek gibi bir mahareti de var. Çöp kutusunun yanına ağzı açık böyle bir karbonat koyarsanız eğer, orada da yine tepkime sonrası bir kötü koku giderici etkiyi alacaksınız. O yüzden aklınızda olsun. Karbonat ve sirke birleşimi arkadaşlar fırın temizleyici, kireç sökücü, lavabo açıcı olarak da kullanılabiliyor. Bunları böyle kimyasallara bulaşmadan kullanırsanız en azından evdeki bazı malzemelerin ömrünü de uzatabilirsiniz ve kimyasal artıklardan da kurtulmuş olursunuz. Burada yine birleşik sonrası açığa çıkan karbondioksit o inatçı yağ ve kir lekelerinin çözülmesinin kolaylaşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bitmedi. Diş temizliğinde de yine sodyum bikarbonat, sıkça rastladığımız, bazı diş macunlarında gördüğümüz bir madde arkadaşlar. Yine orada da bir tepkimeye giriyor ve köpürmelere yol açıyor. Sadece köpürmesini sağlayan sodyum bikarbonat değil, fakat karbonatlı diş macunları mutlaka görmüşsünüzdür. Onlar da yine diş minelerinin temizlenmesinde, plak oluşumunun engellenmesinde rol oynuyorlar. Evet, meseleyi anladıysak bir soru soralım. Bakalım ne diyeceksiniz bunun cevabına? Bu patlamaya sebep olan reaksiyonda aşağıdakilerden hangisi ürün olarak ortaya çıkar? A. Karbondioksit, B. Kükürt dioksit. Aslında sorunun cevabını çok yakın bir zamanda verdim. Dolayısıyla hızlıca cevaplayacağınızı düşünüyorum. Siz de bu deneyi evde yapabilirsiniz. Sevdiklerinizi şaşırtabilir, onları eğlendirebilirsiniz. Sonuçta bilim biraz da böyle bir şey olsa gerek. Hep ciddi, hep sıkıcı olacak hali yok. Azıcık da eğlenmeyek mi denir adama. Evet, bilimsel, keyifli, eğlenceli bir deneyle karşınızdaydık. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.